Merhaba dostlarım. Yine bir yerli film haftası ve yine sırlarla dolu bir yolculuk seferi. Bugün Türk korku sinemasının sınırlarını zorlayan ve izleyicilerin tüylerini diken diken eden bir yapımdan bahsedeceğim. Sicin 4. Bu film sadece bir korku hikayesi değil, aynı zamanda geçmişin karanlık sırlarını, aile bağlarını ve insanın en derin korkularını sorgulatan bir yapıt. Her şey Yılmaz ailesinin büyük bir maddi çöküş sonrası babaannenin eski konağına taşınmasıyla başlıyor. Ama bu ev sıradan bir ev değildir. Duvarlarında fısıldayan karanlık, odalarında dolaşan görünmeyen varlıklar ve geçmişte gömülü kalması gereken lanetler. Evet, bu evde sadece yaşamak değil, nefes almak bile bir cesaret işidir. Konuşamayan bir kadın Saadet. Peki Saadet'in geçmişte yaşadığı korkunç olaylar neydi? Yıllar önce Saadet'in eşi tarafından yapılan hatalı bir antlaşma, yapılan karanlık büyüler ve bu eve hapsolmuş ruhlar. Yılmaz ailesi bu eve taşınarak yalnızca yeni bir hayata başlamak istemişti. Ama aslında geçmişte gömülü olan kötülükleri de uyandırdılar. Bugün birlikte bu korkunç hikayenin derinliklerine ineceğiz. Gerçeklerin masumiyetle buluşmadığı bu dünyada, lanetlerin ve sırların gölgesinde hayatta kalmaya çalışan bir aileyi konuşacağız. Ama uyarıyorum, bu film hakkında konuştukça o karanlık konağın ürpertisi sanki sizin de ensenizde dolaşıyor gibi hissedeceksiniz. Sicin 4 sadece korkutucu bir film değil, aynı zamanda arkasında gizemlerle dolu bir yapım sürecini barındırıyor. Şimdi gelin bu karanlık filmin kamera arkasındaki bilinmeyenlere yakından bakalım. O halde stres dolu bir haftayı geride bırakıp hafta sonuna girmeye hazırsak ve tam da cuma gecesine yakışır bir şeyler izlemek istiyorsanız Sicin 4 filmi hakkında şimdiye kadar anlatılmayanlar videomuz başlıyor. Dostlarım, bu bilgilerin iddiadan öte olmadığını ve araştırmalar sonucunda editleyip sizlere sunduğumu hatırlatmakta yarar vardır diye düşünüyorum. Filmde kullanılan konak sıradan bir çekim mekanı değildi. Adeta filmin bir karakteri gibiydi. Ekip bu konağı seçmeden önce haftalarca süren araştırmalar yapmıştı. İşin ilginç yanı, bu konak yerel halk arasında lanetli olarak anılmaktaydı. Yıllarca kullanılmayan bu ev doğal bir korku atmosferine sahip olduğu için film ekibine ilham kaynağı olmuştu. Filmin çekimleri sırasında ekip ve oyuncular filmdeki korkunun gerçek hayata taşındığını düşünüyorlardı. Adnan Koç karakteri bir gece sette kimsenin olmadığı bir odadan gelen fısıldama seslerini duyduğunu ifade etmişti. Bu olay ekip arasında ürkütücü bir hava yaratmış ve filmin gerçeklik duygusunu arttırmıştı. Yönetmen Alper Mesci filmin hikayesini yazarken gerçek bir olaydan esinlendi. Anadolu'da bir köyde yaşanan korkutucu bir hikaye bu filmin temel taşlarından biri olmuştu. Mesci bu hikayeyi konağın ürpertici atmosferiyle birleştirerek unutulmaz bir korku deneyimi yarattı. Set ekipmanlarının özellikle gece çekimlerinde sık sık arızalandığı söylentisi filmin lanetli olduğu fikrini güçlendirdi. Kameralar, ışıklar ve diğer ekipmanlar aniden çalışmayı bırakıyor. Bu da ekibi hem sinir bozucu hem de korkutucu anlarla baş başa bırakıyordu. Filmde kullanılan cin sahneleri ve korku unsurları görsel efekt yerine makyaj ve kostümle oluşturuldu. Bu hem oyuncuların role daha iyi adapte olmasını hem de izleyicilerin korkuyu gerçekçi bir şekilde hissetmesini sağladı.
Oyuncular rollerine hazırlanırken yalnızca senaryoyu okumamıştı. Aynı zamanda bir psikolojik danışmanla çalıştılar. Özellikle Saadet karakterini canlandıran oyuncu, karakterin ruh halini ve travmalarını daha iyi anlayabilmek için yoğun bir hazırlık sürecinden geçti. Sicin 4 serinin önceki filmlerine göre çok daha yüksek bir bütçeyle çekildi. Mekan, ışıklandırma ve ses tasarımı gibi alanlara yapılan yatırımlar filmi diğerlerinden ayıran en büyük unsurlardan biri oldu. Filmde yer alması planlanan bazı sahneler yönetmen tarafından fazla korkutucu bulunduğu için çıkarıldı. Alper Mesci bu sahnelerin izleyiciler üzerinde aşırı bir etki yaratabileceğini düşündüğünden dolayı final versiyonuna dahil etmedi. Filmin çekimleri sona erdikten sonra bile ekip üyeleri korkunç rüyalar gördüklerini ve bir süre bu etkilerden kurtulamadıklarını itiraf etti. Saadet karakteriyle ilgili sahneler özellikle ekipte kalıcı bir korku bırakmıştı. Peki, şimdi gelelim herkesin bu film hakkında merakla beklediği gerçek olaylar neymiş bir bakalım. Bakın dostlarım, beni yakından takip edenler yerli filmleri günlerce araştırıp en doğru iddia hangisi ise onu hazırlayıp sunduğumu bilirler. Buradaki amacım filmler hakkında bilinmeyenler neymiş onları iddia da olsa toparlayıp sunmaktır. Sizlere bir soru sormak istiyorum. Filmde adı geçen bu konak gerçekle ne gibi bir bağlantısı var? Adı geçen bu konak gerçekte var olan bir konak ve içinde yaşanılanlar adeta tüyleri diken diken edecek cinsten. Her şey 1990'lı yılların sonunda Ankara'ya bağlı bir köyde başladı. Yasal zorunluluktan dolayı köy ismini vermiyorum dostlarım. Kişilerin isimlerini ise sizlere farklı isimlerle sunmaya çalışacağım. Köy halkının arasında Makbule Konağı olarak bilinen büyük, eski bir ev yıllardır boş bir şekilde duruyordu. Konağın etrafını saran sessizlik ve geçmişten gelen söylentiler burayı köylülerin hafızasına kazımıştı. Evin sahibi Makbule Hanım yıllar önce ansızın ortadan kaybolmuştu. Kimse onun nereye gittiğini bilmiyor, sadece hakkında korkutucu hikayeler anlatılıyordu. Makbule Hanım köyün en zenginlerinden biriydi. Fakat onun zenginliği sadece maddi varlıklarla sınırlı değildi. Dilden dile onun cinlerle iletişim kurduğu, onları kendi emelleri için kullandığı fısıldanırdı. Çocukluğunda yaşadığı travmalar ve ailesinin kaybıyla iyice içine kapanmış, sonra köydeki yaşlı bir hocadan cinlerle bağ kurmayı öğrenmişti. Kimi zaman konağından geceleri tuhaf dualar duyulur, sabah olduğunda konağın önüne kimse yanaşmaya cesaret edemezdi. Makbule Hanım kaybolmasının son yıllarında ekonomik açıdan zorluklar çekmeye başlayınca konak büyük olduğu için kiralamaya ve gelen o kira ile geçinirim diyerek konağın alt kısmında kalan bölümü bir aileye kiraya vermişti. O dönem 3 kişilik bir aile olan Hasan, eşi Ayşe ve kızları Elif köye yeni gelen bir aileydi. Konak ilk başta bir nimet gibi görünüyordu. Kocaman odaları, geniş avlusu ve köyün sessiz doğası. Fakat bu huzur kısa sürede yerini kabusa bırakacaktı. Elif geceleri rüyalarında siyah gözlü çocuklar gördüğünü ve onların kendisiyle konuştuğunu söylüyordu. İlk başta Hasan ve Ayşe kızlarının hayal gücüne verdiler bu durumu. Ancak Elif'in vücudunda nedeni açıklanamayan çizikler ve morluklar belirmeye başlayınca işler değişti. Ayşe geceleri konağın salonunda oturduğunda duvarlardan gelen fısıldamaları duyuyor, aynalarda kendini bir gölgeyle yüz yüze buluyordu.
Hasan bir gece konağın bodrumunda tuhaf semboller ve duvarlara kazınmış dualar keşfetti. Bodrum katında kapı şeklinde tuğlalarla örülmüş bir yer keşfetti. Başta ürkmüştü fakat bu yazılar açıkça Makbule Hanım'ın burada yaptığı ritüellerin izleriydi. Geri dönüşü olmayan bir karar verdi ve kilerde bulunan kazmayı aldığı gibi orasını yıkmaya başladı. O gece Hasan'ın karşılaştığı bir şey onu hayatı boyunca unutamayacağı bir hale soktu. Bodrum'daki sembollerin arasından yükselen bir gölge ona "burası senin değil" diyerek kulakları sağır eden bir sesle bağırdı. Karanlık odanın köşesinde duran eski bir günlüğü buldu ve oradan hızlıca dışarı çıktı. Günlükte yazılanları okuduğunda adeta nutku tutulmuştu. Makbule Hanım yıllar önce kocasıyla yaşadığı kavgaları ve bu sebepten dolayı adama aklını yitirmesi için korkunç bir büyü yaptığını mısralara dökmüştü. Kadın her günün gecesinde o eski deftere yaptığı bütün büyüleri ve sonuçlarını yazmıştı ve kocasının intiharına sebep olmuştu. Buraya çok dikkat edin dostlarım. Cesedini de bahçedeki incir ağacının altına gömdüğünü yazmıştı. Yazılanları okuyan Hasan adeta kafayı yiyecek gibi olmuştu ve o geceden sonra o aileden hiçbir şekilde haber alınamadı. Birkaç hafta sonra köyün imamına kimden geldiği belli olmayan bir mektup gelmişti. Mektupta köye yeni taşınan ailenin o konakta öldüğüne dair satırlar yazmaktaydı. İmam başta ürpermiş ve bir karar vererek köylüye bir çağrıda bulunmuştu. Köyde yaşayan herkes konağın önünde toplandı. İmam köylüye "Bakın arkadaşlar, yeni gelen aileden hiçbir iz yok. Bu eve girmek zorundayız" diyerek kapıyı kırmaya karar verdiler. İmam bir kişiyle içeriye girip çıktığında yüzü adeta bembeyaz kesilmişti. Konağın içinde gördüklerinin insan aklıyla açıklanamayacağını dile getirmişti. Odaların birinde Elif'in oyuncak bebekleri tavana asılmış bir şekilde bulunmuştu. Duvarlarda Arapça kanla yazılmış yazılar vardı. Makbule geri dönecek. Köy halkı o gün konağın kapısına kilit vurdu ve bir daha oraya ayak basmadı. Ama söylentiler devam etti. Konağın içinde kalanların Makbule Hanım'ın laneti tarafından ele geçirildiği ve o gece cinler tarafından tüm ailenin kurban verildiği, cinler tarafından kaçırıldıkları söylendi. Kimileri hala geceleri konağın ışıklarının yandığını, içeriden fısıltılar duyduğunu iddia etti. Günümüzde hala Makbule Konağı hikayesi köyde yaşayan yaşlılar tarafından anlatılmaktadır. Herkesin dili farklıdır ama ortak bir noktada buluşurlar. Bu konakta yalnızca insanlar değil, başka bir şeyler de yaşamıştı. Bu şeyler hala oradaydı ve kendilerini rahatsız edenlere cezalarını vermeye hazırlardı. İşte böyle dostlarım. Bugün sizlerle Sicin 4'ün karanlık dünyasına bir yolculuk yaptık. Filmden gerçek olaylara uzanan ürpertici detayları, kamera arkasında yaşanan ilginç gelişmeleri ve bu yapımı özel kılan gizemli hikayeleri birlikte keşfettik. Peki size bir soru soruyorum. Makbule Hanım konağının lanetiyle yüzleşmeye cesaret edebilir miydiniz? Yorumlarda görüşlerinizi okumaktan keyif alacağım. Korku, insanın sınırlarını test eden bir duygudur. Ben de bu video ile birlikte korkunun derinliklerine bir adım attım. Sicin serisinin karanlık büyüsü hem bir film olarak hem de ilham aldığı gerçekliklerle Türk korku sinemasında eşsiz bir yer tutmaktadır. Videoyu beğenmeyi ve beni bu video ile birlikte keşfettiysen abone olmayı sakın unutma. Ayrıca haftalık programları paylaştığım
Bilinmeyenler videolarından önce introları editlediğim ve birçok duyuruları da paylaştığım Instagram hesabımdan takip edebilirsin. Katıl butonundan vereceğiniz her destek kanalın gelişimi açısından çok büyük önem taşımaktadır dostlarım. Araştırılacak daha çok film var. Ben Kapital Burak.